Son zamanlarda video yükleme sıklığında bir azalma olmuştu. Bir sağlık sorunu yaşadım. Biraz halsiz kaldığım zamanlar oldu. Şimdi sağlık sorunumdan dolayı artık glutensiz beslenmem gerekiyor. Tabii ki ben arada buraya gluten tarifler koyacağım. Sonuçta evde çocuk var, eşim var. Yapacağız tabii ki gluten tarifler. Ama kendim için de glutensiz tarifler yapmaya başlayacağım. Şimdi bugün bademli pilav yapacağım. Artık bana bulgur pilavı yasak. Sadece pirinç pilavı yiyeceğim. Bademli pilavı yapmak için neler yapıyoruz görelim. Pirinci sabahtan suya koymuştum. Suda beklettim. Şimdi onu süzeceğim. Onun dışında bademlerimi de sıcak suya koydum ve kabuklarını soydum. Hazırladım. Pirincimi süzmekle başlıyorum. Pirinç iyice süzülürken ben bir yandan bademleri yağda kavurmaya başlayacağım. Tereyağı koydum. Bazı kişiler tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp da yapabiliyor. Ben tereyağlı yapıyorum. Bademleri biraz kavurduktan sonra pirinci ekliyorum. Pirinci de güzelce kavuruyorum. Bademlerin üzerine pirinç ekledim. Şimdi pirinci de biraz kavuruyorum. Güzelce kavurduktan sonra içerisine 1'e 1,5 oranında et suyu ya da tavuk suyu koyuyoruz. Bende tavuk suyu var. 2 bardak pirinç koymuştum. O yüzden 3 bardak tavuk suyu koyacağım. Tavuk suyunu da ekledikten sonra tuzunu ekliyorum ve kısık ateşte 20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Altını kısıyorum. Evet. Kapağını kapatıyorum. Pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Sensiz akşam yemeğin bademli pilav pişiyor. Daha suyunu çekmemiş. Suyunu çekecek. Şimdi diye şöyle sıyırarak bakıyoruz. Ve dibinde su kalmadığını görünce pişmiş olduğuna karar verip ocağın altını kapatıyoruz. Temiz bir mutfak örtüsüyle üzerini örtüyoruz. 10-15 dakika kadar bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz. Pilav gerçekten efsane gözüküyor. Tadına da baktım, çok güzel.